İyi günler arkadaşlar. Bu elbiseyi koyduktan sonra benden bir arkadaş rica etmiş. Bir yaş için acaba kaç ilmekten başlayabilirim diye. Şimdi ben de biraz kendi kendime bebeğimin üstüne ördüğüm ölçülerle aşağı yukarı bebeklere örülen ilmekler sayısıyla bir karma bir çalışma yaptım. Ve sizin karşınıza geldim. Şimdi bir yaş bebeklere şu şekilde, bu şekilde başlamak için 78 ilmek atıyoruz arkadaşlar. 78 ilmek atıyoruz. Bir sıra ters örüyoruz. Tersinden örüp şişi çıkıyoruz. Ön tarafa geldiğinde örneğimizi koyuyoruz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada arka yarısı var biliyorsunuz. Ortadan dikişli. Ben şimdi şu arka yarısını veriyorum. 13 ilmek burada düz örüyoruz. 13 ilmek. Şişimizin başını doluyoruz. Ben bir düz ördüm küçük bebek olduğu için, siz 2 düz öreceksiniz. 13 ilmek düz örüyorum. Başını doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Başını doluyorum arkadaşlar. Kola geliyoruz. 9 ilmek düz örüyoruz bir yaş bebek için. 9 ilmek düz ördükten sonra şişin başını doluyoruz. 2 düz örüyoruz. Şişin başını doluyoruz arkadaşlar. Şurada 26 ilmek düz örüyoruz. Önde bir yaş bebekler için. 26 ilmek düz ördükten sonra şişimizin başını doluyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Şişimizin başını doluyoruz. 9 ilmek kol üstünü örüyoruz. Şişimizin başını doluyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Şişimizin başını doluyoruz. 13 ilmek düz örüyoruz ve temeli atıyoruz arkadaşlar. Arkadan ters örgü örüp bitiriyoruz. Sonra buradan giderken yine aynı şeyi yapıyoruz. Artık döşedik. Döşemiş olduğumuz yere işte düzleri bitirdikten sonra şuradan götürdüğünüz 2 sıra o düz örgünün sağından ve solundan artırarak gideceksiniz. Bir yaş bebekler için şu artış 20 delik olacak. Ben küçücük şu bebeğim için 5 delik yaptım. Siz 20 delik yapacaksınız. 20 delik yaptıktan sonra arka yarısını örüyorsunuz. Kol üstüne gelen yeri kesiyorsunuz. Önü örüyorsunuz. Kol üstüne gelen yeri, şu düz örgülerden düz örgülere keseceğiniz yer kesiyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. Arkadan ters örüp çıkıyorsunuz. Ondan sonra bebeğin biraz bedenine oturması için şu kesmiş olduğunuz yerden, aynı bu bebekte nasıl tarif ettiysem, kesmeleri artırmaları ona göre yaparsınız. Tam koltuk altından 3 ilmek buradan, 3 ilmek buradan ilk şişte örüp gidiyorum. Arkadan ters örüp geliyorum. Giderken yine 3 ilmek buradan, 3 ilmek buradan örüyorum. Çıkıyorum, arkadan ters örüyorum. Yine buradan 3 ilmek kesiyorum. Buradan 3 kesiyorum, gidiyorum. Çocuğun bedenine göre şöyle, yani karar verirken şöyle bebeğin bedenine göre nasıl olacak diye şöyle bir ölçü verin arkadaşlar. Olduysa başka kesmeyin, ama olmadıysa daha 1-2 sefer daha kesebilirsiniz. Kesmeniz bitti, bebeğin beline tam düzgünce oturacağını, şöyle biraz bolluk kalsın tabii ki, tam böyle taş gibi oturtturmayın, bebeği de sıkar. Ondan sonra arkadaşlar bel kısmı bittikten sonra sıra geliyor belini koymaya. Belini şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir üçgen oluşması lazım. Burada o üçgeni oluşturabilmek için önce burada 3 ilmek düz örüyoruz. Başını doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Başını doluyoruz. Bir yaş için 5 düz örüyoruz. Başını doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Başını doluyoruz. 5 düz örüyoruz.
başını doluyoruz. Bir düz örüyoruz, başını doluyoruz, 5 düz örüyoruz. Bu şekilde bitiriyoruz. Evet, neden ilk başlangıçta 3 ördük? Çünkü ilk başlangıçta 3 örmemizin sebebi arkadaşlar, şurada bir üçgenin oluşması. Şöyle bir üçgen nasıl oluştuysa bu üçgeni de o şekilde oluşturmak amacımız. 3 ilmek buradan, 3 buradan, 3 buradan kalması gerekiyor. Onu örerken artırmalar yaparak ayarlayın arkadaşlar. Onu. Şimdi 3 bu taraftan, 3 bu taraftan kaldı. Onun dışında şu aralarımız hep 5'er ilmek oldu. Şunlar hep 5'er ilmek olacak bir yaş bebeğimiz için. Ondan sonra istediğimiz uzunluğa gelesiye kadar örüyoruz. Bitirmeden önce arkadaşlar ben bebek olduğu için bunu direkt olduğu haliyle bitirdim. Siz isterseniz 2 sıra 3 sıra haraşo yaparsınız dönmesin diye. Ama yapmasanız iyi olur. Hafif böyle bir ütü basarsanız ütü de onu bu şekilde tutar, dönmesini engeller. Bu şekilde bir yaş bebeğimiz için bu ölçüleri size verdim. Bu ölçülerle gerçekten çok güzel bir yaş bebek elbisesi olur arkadaşlar. Öğrenlere kolay gelsin. Kanalıma abone olursanız, beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Hepinize iyi günler. Arkadaşlar, bir yaş için bebeğimizi bu elbiseden örerken 3 ya da 3,5 numaralı şiş kullanıyoruz. İp olarak kalınlığı da Alize şal sibin inceliğini baz alınız. Bebeklerinize ona göre yapınız. Vermiş olduğum ölçü bir yaş için uygundur. Herkese şimdiden kolay gelsin arkadaşlar.